Tünelcilikte başarı sadece tüneli bitirmek değil, en düşük enerjiyle en yüksek ilerlemeyi sağlamaktır. Performans tahmininde ilk durağımız penetrasyon indeksi, yani PLND. Bu bir devirde kat edilen mesafenin net kuvvetle ilişkisidir. Yüksek bir PLND değeri makinenin zemini zorlanmadan kestiğini, düşük bir değer ise takımların köreldiğini veya zeminin sertleştiğini gösterir. PLND hesaplanırken sadece toplam itki değil, kalkan sürtünmesi düşüldükten sonraki net kuvvet alınmalıdır. Bir diğer hayati parametre ise spesifik enerjidir. Bir birim hacimdeki zemini kazmak için harcanan toplam iş miktarıdır. SE değeri hem itki hem de tork verilerinin birleşmesiyle hesaplanır. Formüldeki tork bileşeni genellikle enerjinin %80'ini temsil eder. 120 megapascal basınç dayanımlı bir granitte spesifik enerjinin aniden %30 artmasının sebebini inceleyelim. Analiz sonucunda disk keskilerin aşınma limitine ulaştığı ve kaya kırma veriminin grinding'e dönüştüğü tespit edildi. Takımların değişimi sonrası SE değeri normale dönerken ilerleme hızı %25 oranında artış göstermiştir. Kazı hızı optimizasyonu için kritik etki değerinin aşılmaması gerekir. Aksi halde makine gereksiz ısınır. Eğer tork limitine ROP limitinden önce ulaşılıyorsa bu durum zeminin bloklu veya yapışkan olduğunu gösterir. Saha verileriyle beslenen ampirik modeller kazı öncesinde ROP tahmini yapmamıza olanak sağlar. NTNU modeli kaya kütlesinin çatlak sıklığını en önemli girdi olarak kabul eder. ROP tahmini projenin toplam süresini ve dolayısıyla finansal maliyetini belirleyen en büyük değişkendir. Performans analizi yaparken duruşlar ve hazırlık süreleri kazı verisinden ayıklanmalıdır. Veri toplama sistemleriyle her bir saniyede binden fazla veri noktası kaydedilir. Bu Big Data yönetimidir. Yapay zeka bu verileri kullanarak zemin tahmini yapabilir. Unutulmamalıdır ki aşırı yüksek ROP, konveyör hattının kapasitesini aşarak makinenin tıkanmasına yol açabilir. Konveyör kapasitesindeki tork limiti ve disk ömrü arasındaki o hassas mühendislik dengesine denge noktası denir. TBM'in RPM değerini arttırmak, penetrasyonu düşürerek spesifik enerjiyi arttırabilir. Bu her zaman iyi değildir. En verimli kazı genellikle disklerin kayayı en büyük parçalarla kopardığı noktada gerçekleşir. Kaya tünellerinde jeomekanik verimlilik, kayanın doğal dayanımı ile makinenin zorlanması arasındaki orandır. Enerji optimizasyonu ile elektrik faturasında ring başına %5'lik bir tasarruf bile uzun tünellerde milyon dolarlar eder. Sahadaki en büyük yanılgı makineyi her zaman full güç çalıştırmaktır. Oysa akıllı kazı ömrü uzatır. Performans raporları her vardiya sonunda toplanan bilgilerin bilimsel bir süzgeçten geçirilmesiyle oluşur. Gelecekte ise otonom TBM'lerin SE ve PLND değerlerini saniyelik analiz ederek insan müdahalesi olmadan kazıyı optimize edeceği beklenmektedir. Sonuç olarak performans tahmini sadece geçmiş verileri okumak değil, gelecekteki aynayı öngörmektir. 10. bölümü burada noktalarken unutulmamalıdır ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bir sonraki bölümde TBM ve NATM kıyaslaması, Eşme Salihli gibi projeler üzerinden maliyet, hız ve zayıf kaya performansı analizi detaylarını inceleyeceğiz. Sorularınızı ve kendi projelerinizdeki SE değerlerini yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Önceki bölümlere ulaşmak için oynatma listesine göz atabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.